Arkadaşlar bugünkü motovlogumda bana eşlik eden Harley Davidson V-Road Muscle motoru olan Aslan, ki kendisini zaten Twitch'ten, Discord'dan da CS oyunlarında biz de tanıyorsunuzdur. Dedim gel bir motovlog çekelim. Sen önden git, ben arkadan gideyim, konuşalım. İstanbul'un keşmekeşinde bir motovlog daha merhabalar efendim. Geleneksel ikinci motovlogumuz hayırlı uğurlu olsun. İnsanlar yazın motovlog çeker, ben kışın çekiyorum. Dengesizlik parayla değil. Umarım Aslan'ın motorunun sesi ağzımıza sıçmıyordur. Evet arkadaşlar, bir önceki motovlogumuz da sesin iyi olduğunu fark ettim. Bundan sonra hafta içi birer tane motovlog çekmeye çalışacağım. Kar yağdığında çekemem, otovlog çekerim. Vay efendim ne zaman arabacı oldun demeyin. Arabaya da biniyoruz. Hop, aralardan derelerden gidiyoruz. Şimdi size İstanbul'un en lüks caddesine götüreceğim. Yani belki de Türkiye'nin en lüks caddesi bu arada. Türkiye'nin en lüks caddesindeki trafikle güzel bir vakit geçireceğiz. Senin altında motor var, sana trafik kovar mı demeyin. Bana da koyuyor. Bu ne gürültü kardeşim? İnşallah sesi almanı engellemez. Harley Davidson bana telif atıyormuş. Of, trafiğe bak. Bakınız, normalde bu trafik beklenmez. Haberiniz olsun. İş çıkışı sakın Caddebostanı, Bağdat Caddesi'ne gelmeyin. Yokuş, yollar bozuk. Kimseye sürtmeden gitmeniz lazım. Bu kadar aracın birbirine sürtmeden gitmesi tabii ki imkansız. Burası Bostancı, Bağdat Caddesi'nin giriş kısımları. Günlerden salı. İş çıkışına yakın, saat 5 gibi. Şöyle söyleyeyim, İstanbul'da iş çıkışı saatleri değişkendir. Tam Türkiye'de değişken aslında. 4'te çıkan var, 5'te çıkan var, 6'da 7'de çıkan var. Aslında bu trafiği rahatlatmak amaçlı gibi oluyor. Evet, ama şöyle oluyor. Her saat trafik var. Artık İstanbul'un nüfusu İstanbul içki markası gibi. İstanbul'un nüfusu hiçbir saati kaldırmıyor. Ne zaman trafik yok ben size söyleyeyim. Gece 2-3 gibi dışarı gece 2 gibi dışarı çıkarsanız trafik olmayacaktır. Böyle aralardan, derelerden geçiyoruz. Vay arkadaş. Şimdi Bağdat Caddesi'ne geliyoruz. Daha önce Bağdat Caddesi'ne gelenler, gezenler yoruma yazabilir. Yani şöyle yazabilir. Evet, bu da Aslan V-Road'lu. Ya Bağdat Caddesi eskiden güzeldi falan diye. Ben hatırlıyorum 10 yaşında, 11 yaşında böyle çocukluk arkadaşımla burada gezerdim. Dayım burada bir Beymen diye bir mağaza var, orada çalışıyordu. Ve gezerdik yani, burger'a falan giderdik. Ama ve lakin buranın bence çok bir albenisi kalmadı. Nasıl bir albenisi var? Arkadaşlar burada ya hakikaten zengin insanlar var ya da zenginliğe özenen insanlar var. Hani gideyim de azıcık zengin gibi takılayım falan. Ben niye bugün buraya geldim? Size İstanbul'un bu trafik ve pahalılık durumunu bahsetmek için dedim ki buraya geleyim. Yani buradaki kiralar çok fazla. Çok fazla. Yani böyle bir caddede yaşamak istiyorsanız ya aileden kalmış zengin olacaksınız, paranız olacak. Ya da yurt dışında çalışmış olacaksınız uzun süre falan. Bunun gibi şeyler olacak. Hani Türkiye'de alın teriyle çalışıp, emekle böyle 8-5 çalışıp buradan bir ev sahibi alayım da ya ben de caddede oturayım ya. Ben de böyle lüks, sakin, güzel hayatlar yaşayayım modunda takılmanız imkansıza yakın. Bakınız burada ne güzel müzik çalan arkadaşlarımız var. Bağdat Caddesi sağlı sollu mağazalardan oluşuyor. Aslında şey var, hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Açlık oyunlarında Kapitol var. 12 tane mıntıka var. Bir de Kapitol var. Burası Kapitol gibi. İstanbul'da şöyle bir durum var. İstanbul Amerika Birleşmiş Devletleri gibi, yani bir sürü eyaletten oluşan bir şehir gibi düşünün. Yani İstanbul'da oturmak isteyenler, bu videoyu şehir dışında izleyip ben İstanbul'a gelsem mi diyenler, yani çarşıya gidiyorum diye bir tabiri yok. Her ilçenin kendine ait bir merkez havası var.
Bir yerden bir yere gitmek istiyorsanız uzun kilometrelerce yol yapabilirsiniz ve yolda 2 saat geçirmek çok normal gelebilir hepinize. Kiralar Ocak 2023 itibariyle en basit yer, ya basitlikten lütfen beni kimse yanlış anlamasın. Hiçbir yeri yadırgadığımdan değil ama ekonomik sınıfı en düşük yerde bile neredeyse 6-7'den başlıyor. Kiralar uçmuş durumda. Eskiden şöyle bir şey vardı. Bir saniye. Sağ taraf. Ben geçtim. Eskiden şöyle bir şey vardı. Hani İstanbul'da kiralar, yaşam pahalı ama alım gücü gene iyi. Hani maaşlar çok falan deniyordu. Şimdi o da yok. Yani maaşlar düşük ve kiralar çok yüksek. Yaşam pahalı. Yaşam şöyle pahalı arkadaşlar. Bir yerden bir yere gitmek istiyorsanız ya aracınızı kullanacaksınız ya bir toplu taşıma kullanacaksınız veya böyle Martı gibi uygulamalar. Aslan dikkat et. Uygulamalar kullanacaksınız. Metro ile bir yere gidebiliyorsanız mükemmel. Vapurla bir yere gidebiliyorsanız mükemmel. Bunlar trafikte beklememe durumları. İstanbul'un size farklı yön, yani bu en sıkıntılı yönlerinden bahsediyorum. Yani Esenyurt'ta oturan mesela arkadaşımız var, YouTuber. O da İstanbul. Atıyorum Tuzla da İstanbul. Hani aslında yüz ölçümü olarak baktığınızda yani bir Konya değil, bir Ankara değil. Niye Konya ile ne alakası var? Ya Eskişehir'de falan çok motora biniyordum. Eskişehir'de tek bir merkez var. Eskişehir'de her yer bir yere çıkıyor. Hani merkez ilçe var, çarşıya çıkıyorsun. Ya burada öyle değil arkadaşlar. Yani oturmak istediğiniz, görüşmek istediğiniz işe yakın mı olacak? Şimdi Hollanda'da yaşayan bir arkadaşım var. Canım benim, buradan Bora'ya selam olsun. Liseden arkadaşım. Aylar önce, belki de bir sene önce falan evine ziyarete gittik. Kendileri Kadıköy'de çalışıyordu. Böyle Sancaktepe taraflarında oturuyorlardı. Abi dedim, niye burada oturuyorsunuz? Çok mantıklı bir cevap verdi. Dedi ki ucuz. Ki ucuz kira burada buldum. Bu sefer insanlar şey yapıyor, uzakta oturayım, ömrümü yolda geçireyim gibi bir durumla karşılaşıyorsun. Hani bütün paranı kiraya vermektense benim biraz cebime de para kalması lazım edası var. Ha biz ne yapıyoruz? Ha biz sosyal medyayla uğraşıyoruz. İstanbul'da ne işimiz var? Emin olun ben de bilmiyorum. Hani İstanbul'da zaten ne kadar daha kalırız? Ne yaparız? Hiç bilmiyorum. Gidişat neyi gösterecek? Yani önümüzdeki ay değil, önümüzdeki haftayı şey yapamıyorum, yani tahmin bile edemiyorum artık hayatımda. Yani bir sene sonra neler olacağını hiçbir şekilde söyleyemem. Bu ülkede mi olacağız? Bu şehirde mi olacağız? Ama ben İstanbul'u genel olarak sevmiyorum. Bakın şimdi ben motorlayım, aralardan geçiyorum. Motorumu şuraya park edeceğim, gideceğim. Arabayla geldiğinizi düşünür müsünüz? Bir arabanız var ve buraya arabayla geliyorsunuz. Arabanın bakım masraflarının zaten ne kadar canınızı sıktığınızı, vergisi, muayenesi, sigortasının yıllık 5-6 bin liradan az tutmadığını düşünürsek buraya bir de park yeri arıyorsunuz, tamam mı? İstanbul'da diyorlar ki park yeri bulamıyor musun? İstanbul'da İspark'ta bile park yeri bulamadı benim cumartesi günü arkadaşım. İspark'ta, bakın otoparkta park yeri bulamadı Kadıköy'de. Döndü geldi. Döndü geldi. Sonra birazcık görüştük, gitti. Biz artık vakit buldukça metroya binmeye çalışıyoruz. Veyahut işte ne bileyim, motora binersem motora biniyorum. İstanbul'u kimler yaşıyor bu arada? İstanbul'da hiç yaşanmaz mı? Meltem çok kızıyor böyle deyince. Yaşanır. İstanbul'da yaşanır arkadaşlar. İstanbul, bakınız mesela bu abiye çok zengine benziyor bu abi. Hani yani aylık belli bir gelirinizin üstündeyse, yani çok değil yani 2-3 bin dolardan fazla söyleyeyim, 60 bin 70 bin civarı bir geliriniz varsa İstanbul o zaman çok güzel olur ya. Hani ay egzoz nasıl çim hakikaten ya. Motovlog'da benden çok aslanı göreceksiniz. O kadar geliriniz varsa ne oluyor biliyor musunuz? Yani park yeri, parayı düşünmüyorsunuz. Bir kere burada asıl problem para. Hani Meltem'in dediği de o. Sen İstanbul'da derdin senin para. Evet. Enerjimizi sömürüyor. Bakın. Bunu yaparken ceza yedi bir kere, biliyor musunuz? Bunu yaparken ceza yedi. Şu anda bu hareketin cezası 20 bin lira ve ehliyeti kaptırmak. Aslancığım dikkatli ol lütfen. Lütfen dikkatli ol.
İstanbul'da kafa dağıtmanın, İstanbul'a gelecekseniz en güzel yol, şöyle martılar da artık kullanılıyor biliyorsunuz değil mi? Motora binin arkadaşlar. İstanbul'da en güzel yol motora binmek. Evet. Bakın mesela belli yerlerde LPG yoktur. İstanbul'un belli yerlerinde. Gerek yok çünkü. Buradaki adam LPG kullanmıyor gibi bir mantık var ama çok saçma. Ulan benim de yolum buraya düşüyor. Fakir adamın da yolu buraya düşüyor kardeşim. Allah Allah. Mevzu şu. Mevzu orta sınıf kalmadı. Hani şu anki ekonomide. Hani Ocak 2023 itibariyle fakirlik sınırına baktım ben 28 bin lira civarı gözüküyor. Aylık geliriniz 28 bin liranın altındaysa resmi şeylere göre, verilere göre fakirsiniz arkadaşlar. İşte bir 9-10 bin lira civarının altındaysa da açsınız gibi bir şey. Zaten asgari ücret alan yani tek başına her türlü aç. Hani bu arada benim uydurmam değil. Lütfen Google'dan araştırabilirsiniz. Resmi verilere göre bu. Yani burada fakirseniz çok zorlanırsınız. Yani resmi verilerde. Ya, fakir değilseniz idare eder. Hani 30-40 bin lira alıyorsanız idare eder. İşte ya da 50-60 bin alıyorsanız tamam burada yani bir yerde oturduğunuzda çay içerken ikinci çayı düşünmezsiniz. Çünkü çay olmuş 15 lira. Yani çay ya. Çay bu arkadaşlar çay. Bir önceki videomda evlilik hakkında ve kadınların otomobil sürmesi hakkındaki düşüncelerimi söylediğim için saçmalıyorsun demişler. Bir arkadaş demiş. Buradan da kendisine selam olsun. Biraz İstanbul'da trafiğe girse nedenini anlar. Bunun da mantıklı açıklaması bu. Saçmalamıyorum. Erkekler evliliğe 25'inden sonra düşünmeye başlıyor. Kadınlar araba kullanmayı da 20-25'lerinden sonra düşünmeye başlıyor. Yani çocukluktan beri neye alışıyorsan of Rubicon. Hastayım şu arabaya. Neye alışıyorsan o beynine kas hafızana o daha çabuk ulaşır. Bakın buralar Bağdat Caddesi'nin Caddebostan'ın ara sokakları. Daha önceki videomda Maltepe'nin ara sokaklarını göstermiştim. Burada bir yerde kiralık bir dairede oturmak isteseniz ben şu an bilmiyorum. Yani siz biliyor musunuz? Hakikaten tahayyül edemiyorum. Hani 10 bin değil yani 20 bin 30 bin aylık kiralar falan onlardan bahsediliyor. Hani siz biliyor musunuz? Ben onu merak ediyorum. Çok pahalı gibi geliyor da işte sana bana pahalı. Hani aylık 100 bin 200 bin geliri olan insan çok fazla bu ülkede. Hal böyle olunca da bizim aslında İstanbul'dan nefret etmemizin ya da benim İstanbul'u sevmememin sebebi biraz para temelli oluyor. Komple elektrikli o araba. Valla elektrikliymiş bu sağdaki araba. Yanındayken az inceleme videosu çek. Camı açayım mı? Ulan çok sessiz gidiyor. Yanındaki araba hakikaten tam elektrikliymiş Mercedes. Hadi biraz da böyle bir gidelim. Ayağında Harley bozlar, kıçında mando kotlar. Gece gündüz dolaşıyor ak merkezlerde ablam. Yıllardır söylenen bir şarkı. Bilmiyorsanız lütfen öğrenin. Üşüdük. Bugünkü işlerimizi hallettikten sonra ilk bari bir motovlog çekelim. Şimdi bir yerde bir oturup belki bir çay kahve içeriz. Zaten en fazla ısınırız. Çok da, yani ben mesela kışı şeyden de sevmiyorum. Kahve söylüyorsun çabuk soğuyor. Kolay gelsin. Böyle motovlog dışında İstanbul'da maalesef çok motosikletli kurye var. Şöyle maalesef ekonomik olarak şu anda iyi para kazanabileceğiniz, yani fakirliğe yakın olabileceğiniz bir ücret en fazla motovloglardan alıyorsunuz. Bir mühendis belki 15 bin lira alıyorsa şu moto kurye arkadaş 20-25 bin lira alıyor. Hakkıdır da. Kesinlikle alsın. Ama mühendisin hakkı o değil. Yani ben işçinin, emekçinin
hakkının çok fazla olduğunu düşünüyorum. Ama mühendisinin de, çalışan mühendisinin de biraz fazla alması gerektiğini düşünüyorum. Yani yeni mezun mühendis tamam alsın 15 bin lira da. Şimdi asgari ücret zamlanmadan önce 6-7 bin lira alıyordu adam. Ne oldu? Asgari ücret 8,5 oldu. Şimdi şirketler şok. Ne yapacağız biz lan bunlara falan diye. Ya Şubat ayında görecekler bakalım ne yapacaklar. Ama bu şu şehrin kalabalığına bakar mısınız ya? Şöyle fotoğraflık bir poz alayım. Arkadaşlar kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Geldik o malum sözler arkadaşlar. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Motovlogları seviyorsanız, motovlogların devamı gelsin istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. İstemiyorsanız da yorumlara yazın. Yani en azından video ile ilgili yorum yazın. Like atmayı unutmayın. Bir de katıl butonumuz var. Katıl destekçilerimize buradan çok teşekkür ediyoruz. Özellikle vloglarımız, Meltem'le çektiğimiz her pazar yayınladığımız vloglarımız katıl destekçilerimizin emeği, desteğiyle gerçekleşmektedir. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Pazarda, pazarları normal video. Hafta içi böyle motovlog tadında videolar atmayı planlıyorum. İnşallah yapabiliriz efendim. İnşallah yapabiliriz. Kendinize iyi bakın.